Türk ordusu 20 Temmuz 1974 sabahı saat 6.05'ten itibaren Kıbrıs adasına havadan indirme ve denizden çıkarma yapmaya başladı. Kıbrıs'a ayak basan ilk Türk askerleri paraşütçülerdi. Hava indirme tugayının 1. paraşüt taburu Pınarbaşı'na, 2. paraşüt taburu ise Gönyeli'ye indi. İlk taburlar inerken ciddi bir ateşle karşılaşmadılar. Denizden çıkarma ise Deniz Piyade Tugayı'na bağlı askerlerce sonradan Şehit Albay'ın adı verilen Karaoğlanoğlu plajına yapıldı. İlk çıkarma aracı saat 8.50'de sahile kapak attı. Saat 11.15'te ise 3. paraşüt taburu Pınarbaşı'na, 4. paraşüt taburu Gönyeli'ye indi. İlk indirilen taburlardan farklı olarak 3. ve 4. paraşütçü taburları yoğun topçu ve havan ateşine tutuldular. Bu nedenle dağınık olarak inebilen taburlar bir hayli zor şartlarda toparlanabildiler. Komando Tugayı da 20 Temmuz 1974 sabahı harekete geçti. 1. komando taburu saat 8.20'de helikopterlerle Pınarbaşı'na indi. Bu birliği 2. komando taburu ile Gönyeli'ye inen 3. komando taburu ve Hamitköy'e inen Nevşehir komando taburu takip etti. Tank ve zırhlı araçlarla takviyeli Yunan alayı hava kararmak üzereyken önceden Kıbrıs'ta konuştu bulunan Kıbrıs Türk alayına karşı taarruza başladı. Taarruz Kıbrıs Türk alayı tarafından geri püskürtüldü. Havadan indirme tamamlanmış, deniz piyadeleri kıyı başını berkitme, iç kesimlere doğru ilerleyerek üçgen bölgeye havadan indirilen paraşüt ve komando taburlarıyla birleşmek üzere ileri harekata başlamışlardı. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli Muhabere Assubay Kıdemli Başçavuş Bayram Gümüş ve Muharebe Çavuş Zeki Apsoley ile Muhabere Onbaşı Ülkü Akbulut aynı gün Beşparmak Dağları'nın Ataktepe olarak adlandırılan mevkiine görevli olarak gittiler. Muharebe timinin buradaki görevi Antrak Telsiz Çevirim İstasyonu'nu faaliyete geçirerek adaya inen ve çıkan askeri birliklerin komuta heyetinin Türkiye'de bulunan harekat merkezi ile irtibatını sağlamaktı. Atak timi olarak adlandırılan ekip bir üsteğmen, 2 assubay, 1 çavuş, 1 onbaşı ve 1 erden oluşuyordu. Sabaha karşı Beşparmak Dağları'nın zirvesinde olan Ataktepe'ye ulaştılar. Görevlerini başarıyla yerine getirerek antenlerin kurulumunu gerçekleştirdiler. Görev tamamlandıktan sonra ekipten 3 kişi başka bir görev için Ortaköy'de bulunan alaya geri dönüş yaptı. Kahraman 3 asker ise Ataktepe'de konuşlanarak istasyonun doğru bir şekilde çalışmasını sağladılar. Çıkarmanın ilk günü 20 Temmuz 1974 gecesi saat 23.30 sularında Rum Milli Muhafız Ordusu'nun 31. Komando Taburu batıdan, 33. Komando Taburu ise doğudan, mücahitlerin kontrolünde bulunan üçgen bölgenin tepelerine sızarak stratejik bölgeleri ele geçirdiler. 31. Rum Komando Taburu 3 bölük halinde gece karanlığında batıdan Keskin Sırt ve Yanıkçamlık bölgesinden gizlice yürüyerek bölgede çatışmalardan dolayı oluşan yangından da istifade ederek Türklerin kontrolünde olan vadilere kadar indiler ve doğru yol sırtlarının kuzey yamaçlarından tırmanarak ilk önce Ataktepe'ye baskın gerçekleştirdiler. Atak timinde görevli olan askerlerimiz bölgeyi Rumların basması üzerine üstlerine telsiz irtibatıyla durumu bildirdiler. Üstleri onlara bölgeyi terk edin talimatı verdi. Bir tabur düşman askerine karşı ne yazık ki yapabilecekleri bir şey yoktu. Kahramanca çatışmaya girdiler ve kanlarının son damlasına kadar mücadele ettiler. Sadece 3 kişiydiler. Assubay Kıdemli Başçavuş Bayram Gümüş düşmanın kullanmasını engellemek için antrak cihazının önemli parçalarını söküp sağa sola atarken diğer taraftan da elinde bulunan Thompson silahıyla ateş edip zaman kazanıyordu. Muhabere Çavuş Zeki Apsoley ve onbaşı Ülkü Akbulut kahramanca çarpıştıkları çatışmada
şehit düştüler. Bayram Başçavuş ise yaralı olarak Rum askerlerine esir düşmüştü. Tüm bunlar yaşanırken Rum taburunun diğer bölükleri Doğru Yol bölüğüne baskın düzenlemişler ve oradaki 16 mücahidi şehit etmişlerdi. Rumlar o gece esir aldıkları Bayram Başçavuş ile mücahitlerin bir kısmına işkence ettikten sonra kayalardan aşağıya atarak şehit ettiler. 31. ve 33. Rum komando taburlarına dersleri elbette verilecekti. Helikopterle Pınarbaşı'na indirilen ve o sıralarda San Hilarion bölgesinde bulunan 1. Komando taburu baskından haberdar edildi. Bundan sonrası da gerçek bir kahramanlık hikayesidir. Rum taburlarının Ataktepe ve Doğru Yolu ele geçirmesi, henüz birleşememiş, temas sağlayamamış olan Türk Deniz Piyade ve Komando birlikleri, dolayısıyla ilk günündeki barış harekatının geleceği açısından çok büyük tehlikeydi. San Hilarion Kalesi'ni ve Boğaz bölgesini de ele geçirecekler ve çıkarma birliklerimizi çok zor durumda bırakacaklardı. Bu konu ayrı bir video olarak yayında olacak. Linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Ordulu Muhabere Asubay Kıdemli Başçavuş Bayram Gümüş, Bursalı Muhabere Çavuş Zeki Alpsoley ile Giresunlu Muhabere Onbaşı Ülkü Akbulut bugün şehitlikte yan yana yatıyorlar. Kuzey Kıbrıs bugün Kıbrıs Türkleri için vatan olduysa işte bu şehitlerimizin de bunda katkısı var. Yeni içeriklerden haberdar olabilmek için abone olmayı ve zili aktif etmeyi unutmayınız.